Merhaba arkadaşlar. Bu derste WinCHM Pro isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyip lisans algoritmasını çözmeye çalışıp anahtar oluşturmaya yarayan test bir program hazırlayacağız. Yani manuel implementasyon. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve normal bir şekilde kuralım. Sonrasında programı kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? HTML dosyalarını bir CHM paket dosyasına dönüştürmeye ve yine CHM şeklinde paketlenmiş dosyaları düzenlemeye ve paketinden çıkarmaya yarayan faydalı bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. İlk açılışta bir neg ekranı geliyor ve bize deneme sürüm süresi olduğunu belirtiyor. Herhangi bir isim ve anahtar girip register dediğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Devam ettiğimizde programın başlık çubuğunda unregistered yazdığını görüyoruz. Yine ayrıca hakkında bölümünde lisans karşısındaki alanın boş olduğunu görüyoruz. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim ve ana dosyasını DIE ile açalım. ...32 bitlik Delphi ile derlenmiş bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Şimdi 32 bitlik debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını seçelim. Sonrasında F9 ile programı çalıştırıp herhangi bir isim ve anahtar girelim. Tamam diyelim. Şimdi bu hata mesajını bulmalıyız. Buraya sağ tıklayalım. Ara, geçerli modül, string referanslarını seçelim ve hata mesajını yazalım. Bu hata mesajına çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim. Bu geldiğimiz bölüme basitçe baktığımızda hata mesajın üzerine doğru onay mesajının yer aldığını görüyoruz. Hata mesajı, onay mesajı. Bu onay mesajının hemen üzerinde bir atlama satırı var. Bu atlama satırı hatalı bir anahtar girildiğinde onay mesajını atlayıp hata mesajını bize gösteriyor. Bu atlama satırının hemen üzerinde de girilen anahtarın yanlış olup olmadığını ve onay mesajının mı, hata mesajının mı gösterilmesi gerektiğine karar veren bir call çağrısı var. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Şimdi debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım ve herhangi bir isim ve anahtar girip tamam diyelim. Ve breakpoint satırında durdu. F7 ile bu call çağrısı içerisine girelim ve lisans algoritmasının burada olup olmadığına bakalım. Buraya bir açıklama ekleyelim. Bu geldiğimiz fonksiyon içerisinde lisans algoritmasının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla F8 ile satır satır ilerleyelim.
Bu call çağrısında duralım ve bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Bu bölümde aşağı doğru satırlara baktığımızda açıklama bölümlerinde single user ve unlimited user lisans satırlarının olduğunu görüyoruz. Bu kısmın daha iyi anlaşılması amacıyla bu satırları açıklayalım. Bu satırda EX'ten 1 çıkarılıyor. Sonraki satırda eğer EX 1'den küçükse yani 0 ise hata başka yere doğru gidiyor. Bir alt satırdaki J satırında eğer EX eşitse yani EX 1 ise single user lisansını veriyor. Ardından bir alt satırdaki burada EX 1 değilse 270E değerini çıkarıyor. Ardından eşitse bu J satırında unlimited user'a götürüyor. Bu iki satır, bu yapı genelde lisans anahtar doğrulama için kullanılır. Hem karşılaştırma yapılır hem de EX değeri kalıcı olarak değiştirilir. Yani tek instruction ile hem hesaplama hem kontrol yapılır. Aslında buradaki yapı bize şunu haykırıyor. Bu fonksiyonun dönüş değeri yani EX değeri lisansın geçerli olup olmadığını ve tipini belirliyor. Eğer EX 1 döndürürse tek kullanıcı, single user. Eğer EX 270E dönerse sınırsız, unlimited user lisansını veriyor. Başka bir şey döndürürse geçersiz olarak karar veriyor. Şimdi buradaki bu doğrulama yapısı üzerindeki call çağrısını incelemek amacıyla fonksiyon içerisine F7 ile girelim. Ve bu fonksiyon içerisindeki dönen yani return edilen değeri bulalım. F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu call çağrısında duralım ve bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Bu call çağrısından sonra aşağıya doğru baktığımızda iki ayrı CMP satırının olduğunu görüyoruz. Bu iki satırdan şunu anlayabiliriz. Algoritma tek bir kontrolden ibaret değil. Çok katmanlı ve farklı lisans tiplerine yani single, unlimited şeklinde ayrılmış bir yapı kullanıyor. Bu fonksiyon girilen anahtarı analiz edip hangi kategoriye girdiğine karar veriyor bu fonksiyon. Şimdi bu fonksiyonu incelemek amacıyla F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Genel hatlarıyla bu fonksiyona baktığımızda lisans algoritmasının burada olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bölümü satır satır açıklayalım. Bu satır bir kontrol döngüsü. F8 ile bu satır üzerine gelelim. Buradaki ECX register'ı bizim sayacımızdır. Burada index 1'den başlıyor. Program saymaya 0'dan değil 1'den başlıyor. Yani şu an için döngünün başındayız ve index 1. Toplam 0. F8 ile ilerleyelim. Burası döngünün birinci karakteri yani anahtar olarak girdiğimiz ABC değerinin ilk harfi olan A burada işleniyor. Anahtar stringi alınıyor. F8 ile ilerleyelim. Bu satırda ilk karakter olan A harfi burada okunuyor. Buradaki işlem hafızadan A harfinin ASCII kodu okunuyor.
yani EX65 yani hex 41 A'nın ASCII kodu. 65 decimal 41 hex. 65 decimal 41 hex A. F8 ile ilerleyelim. Bu satırda aldığı harfin yani A'nın değerini bulunduğu sıra numarasıyla çarpıyor. Alt açıklama kısmında ECX'in değeri 1. Yani A'nın sıra numarası yazıyor. ECX 1. Burada EX eşittir EX çarpı ECX. Yani 65 çarpı 1. Sonuç EX 65. F8 ile ilerleyelim. Bu satırda toplama ekliyor. Yani çıkan sonucu genel toplama ekliyor. Yani 65 ilk karakter olduğu için 65'te 0'ı toplayıp sonucu 65 olarak yazıyor. F8 ile ilerleyelim. F8 ile ilerleyelim. Burada diğer karakterleri kontrol etmek amacıyla tekrar döngü başına gidecek. F8 ile ilerleyelim. F8 ile ilerleyelim. Burada ikinci karakter olan B harfi okunuyor. Buradaki işlem hafızadan B harfinin yine ASCII kodu okunuyor. Yani EX66 B'nin ASCII kodu. 66 decimal 42 hex. Bu da B demektir. F8 ile ilerleyelim. Burada harfin değerini yani B harfinin değerini bulunduğu sıra numarasıyla çarpıyor. Alt açıklama kısmında ECX'in değeri yani B'nin sıra numarası yazıyor. ECX 2. Burada EX eşittir EX çarpı ECX yani 66 çarpı ikinci sıra. Bu da 132 eder. F8 ile ilerleyelim. Bu satırda toplama ekleme yapılıyor. Yani çıkan sonucu ilk yaptığı toplama ekliyor. Önceki toplam olan 65 değerine bu son toplamı ekleyip x'ini birleştirip yeni değeri yazıyor. F8'de ilerleyelim. Bu satırda yine döngüye ait sayacı 1 arttırıyor. F8'de devam edelim. Şimdi yine döngü başına gidip 3. karakteri kontrol edecek. F8'de ilerleyelim. Bu satırda 3. karakter olan C harfi okunuyor. Buradaki işlem yine hafızadan C harfinin ASCII kodu okunuyor. Değer EX67 yani C'nin ASCII kodu. Burada 67 decimal 43 hex C'nin değerleri. F8'de ilerleyelim. Burada yine C harfinin değerini bulunduğu sıra numarasıyla çarpıyor. Alt açıklama kısmında ECX'in değeri yani C'nin sıra numarası yazıyor. ECX 3 yani 67 C'nin değeri çarpı 3 sonuç EX 201. F8'de ilerleyelim. Bu satırda yine sonucu toplama ekliyor. Yani çıkan sonucu ikinci yaptığı toplama ekliyor. Şöyle. Önceki toplam sonucu 197 idi. 197 ve 201'i toplayıp yeni sonucu oluşturuyor. F8'de ilerleyelim. Burada artık döngü bitti. Elimizde 398 sayısı var. Fonksiyon bu değeri döndürüyor ve ana kontrol bloğuna doğru ilerliyor. F8'de ilerleyelim. Ve içine girdiğimiz fonksiyondan çıktık.
Bu satırda hesaplanan değerin, yani bu fonksiyon sonucunda hesaplanan değerin bizim girdiğimiz anahtar değerinin hesaplama sonucunu 312A ile kontrol ediyor. Yani 312A 12.586 olup olmadığını kontrol ediyor. Bu call çağrısından dönen değerin, yani 398'in 12.586 olup olmadığını kontrol ediyor. Yani bu call çağrısından dönen değerin toplamının 12.586 olması gerekiyor. Eğer karşılaştırma, yani 12.586'ya eşit değilse bulduğumuz sayı, sonuç lisans başarısız ve hata mesajını bize gösteriyor. Girilen anahtar değerinin hesaplanması sonucunda, yani girdiğimiz ABC değerinin hesaplanması sonucunda elde edilen genel toplamı tam olarak 12.586 ise anahtar geçerli kabul ediliyor. Yani 312A. Bu toplama ulaşan, yani 12.586 toplamına ulaşan herhangi bir string anahtar bu programı single user olarak lisanslıyor. Buradaki algoritma anahtarın içeriğini kontrol etmiyor. Sadece karakterlerin ağırlıklı toplamını doğruluyor. Bu durum sonsuz sayıda farklı ve geçerli anahtar üretilmesine olanak tanıyan aslında bir zafiyettir, backdoor'dur. Bu şekilde yazılımın anahtar algoritmasını çözmüş olduk. Şimdi Python dilini kullanarak bu fonksiyondaki matematiksel mantığa uygun bir anahtar üreten uygulama hazırlayalım. Şimdi debugger'ı kapatalım ve yazdığımız Python taslağını açalım. Şimdi Python kodumuzu açıklayalım. Bu kısımda Türkçe karakterleri sorunsuz kullanabilmek için dosya kodlamasını belirtiyoruz. Burası rastgele harf üretmek için kullanıyoruz. Burası yine Python'ın sistem ayarlarına erişmek için, yani burası recursion, öz yineleme limiti ile ilgili bir bölüm. Burası recursion limiti. Python'da fonksiyonlar kendi kendini çağırabilir. Bu bir recursion'dır. Bu kodda tekrar suffix üretme denemeleri yapacağımız için limiti yükselttik. Aksi halde recursion hatası alırız. Bu kısım ana fonksiyon. Kullanıcının verdiği prefix başlangıç metnini burada alıyoruz. Ve prefix'in her harfini matematiksel olarak değerlendiriyoruz. Buradaki amacımız toplam değeri tam olarak 1286 yapan bir anahtar üretmektir. Burada temel değişkenlerimiz target, ulaşılmak istenen toplam, ki anahtarın karakter listesi, current sum, şu ana kadar oluşan toplam ve index karakter pozisyonu, 1, 2, 3, 4 gibi kaç karakter varsa. Burada kullanıcının prefix'inin işlenmesi yapılıyor. Yani bu kısım karakterin ASCII değeri, bu kısımda karakterin sırası. Böylece her karakter farklı ağırlıkta katkı sağlayacak. Ayrıca yine bu kısımda limit aşımı kontrolü için
kullanıcı çok uzun veya ağır ASCII değeri yüksek bir prefix girerse daha suffix eklemeden hedef aşılır. Bu durumda program mantıklı şekilde durur. Burası savunmacı programlama örneğidir. Yani defensive programming. Sonrasında prefix başarılıysa karakter anahtara eklenir, toplam güncellenir, sıradaki pozisyona geçilir. Burada while true kullandık çünkü kaç denemede hedefe ulaşılacağı önceden bilinemez. Doğru kombinasyon bulunana kadar denemek gerekecek. Bu kısımdaki amacımız aslında kalan farkı tek bir karakterle kapatabilir miyiz? Bu kısımda remaining index gerekli ASCII değeridir. 122 Z karakterinin ASCII değeridir. Eğer tek harfle bile tam kapanıyorsa anahtar tamamlanacak. Bu kısım performans ve sadelik için çok önemli bir optimizasyondur. Bu kısımda rastgele harf ekleme bölümüdür. 65-90 A'dan Z'ye. Bu kısımda herhangi bir aşma yoksa eklemeye devam ediyor. Eğer aşım varsa sıkışma yaşandı şeklinde belirtiyor. Sıkışma durumunda recursion şunu yapıyor. Prefix değişmeden korunuyor. Sadece suffix kısmı baştan yeniden deneniyor. Aslında bu brute force benzeri kontrollü bir rastgele arama yöntemidir. Bu kısım aslında yardımcı bir fonksiyondur. Buradaki görevi prefix sabit, sadece suffix yeniden hesaplanır. Bu ana fonksiyonun daha sade, daha okunabilir, daha güvenli olmasını sağlamak amacıyladır. Dosya doğrudan çalıştırıldığında bu kısım çalışır. Başka bir dosyadan import edilirse çalışmaz. Bu kısımda eğer kullanıcı herhangi bir değer girmez, boş girilirse sen buldun şeklinde cümlesinin sonuna anahtarı tamamlayacak şekilde karakter üretecek. Sonrasında burası önemli. Burada recursion, rastgelelik, matematiksel sınırlar hata olsa bile program çökmez. Yeniden denemeye devam edecek. Genel mantık bu program kullanacağın bir prefix alır. Her karakteri ASCII çarpı pozisyon şeklinde hesaplar. Sonra toplamı 12.586 olacak şekilde rastgele, kontrollü, geriye dönük denemelerle bir anahtar üretmeye çalışacak. Şimdi bunu çalıştıralım. Önce bir isim girelim. Ve oluşan anahtarı kopyalayıp anahtar bölümüne yapıştıralım. Ve anahtarı kabul etti. Şimdi kayıt anahtarını silelim. Tekrardan deneyelim. Tekrar çalıştıralım. Ve herhangi bir isim girmeden enter'layalım. Bize yeni bir anahtar verdi. Kopyalayalım. Ve programa girelim. Anahtarı kabul etti.
Bu şekilde hem yazılımın lisans algoritmasını çözdük hem de yazılım için anahtar oluşturan bir test program yazmış olduk. Artık program açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde manuel implementasyon yöntemiyle programı kullanılabilecek hale getirmiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.